Merhabalar sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Afrika menekşesi motifiyle bir hırka daha örüyoruz beraberce. Bu hırkada yine 4 mevsim koton ipleri kullanıyorum. İç renk motiflerde karışık elimde kalan renkleri kullanırken zemin olarak şu görmüş olduğunuz ekru diyeyim, bej diyeyim, 67 Alize Cotton Gold, birleştirmede kullandığım kırmızı ise Kartopu Cotton Love'ın K143'ü. 3 milim tığ ile örüyorum ben bu hırkamı. 36'dan 42 bedene kadar uyumlu olacaktır. Videonun sonunda da size beden büyütme bilgilerini bırakıyor olacağım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Motiflerimin ölçüsünü vermek istiyorum hemen. Motiflerim 12,5 santim. Şu beyaz kenarıyla birlikte. Şu ipleri kenara alayım. 52 tane motif örüyoruz. Bu 52 tane motifin 4x5'ini arkaya kullanıyoruz. Şöyle hemen parçaları da size göstermek istiyorum. Bakın 4x5 benim arka parçam. Şöyle göstereyim. 4 boyu 5 eni. Önler için ise 5x2 onar motif hazırlıyorum. Çünkü sağ ve sol kapak olmak üzere şu üstteki iki motifi omza vereceğim. Aynı diğer tarafı da 5x2 olarak hazırlıyorum. Kollar için ise 6x2 6 artı 6 12 tane motif, yani arka 20, önler 10 artı 10 20 40, kollar 6 artı 6 12, toplamda 52 motif. Şimdi ben 6 tane diğer motifi birleştirirken kullandığım birleştirme tekniğini size detaylıca anlatmak istiyorum. Motiflerimi önüme birleştireceğim formda dizdim. Şunu belirtmek isterim ki motif yapımını bu videoya bırakmıyorum. Çünkü Afrika menekşesini defalarca daha önce kanalımda anlattım. Hemen bu videonun altında açıklama kısmında linke tıkladığınızda motifin yapım videosuna ulaşabilirsiniz. Şimdi bu şekilde birleştirirken üstten ilk motifimi alıyorum. Şunu şöylece kaydırıyorum sıralamasını. Biraz kadrajı da açalım, yaklaştıralım. Kırmızı rengimle, yani birleştirmeyi rengimle ilmeğimi çıkartıyorum. Köşesine gelip köşenin içine 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2. Daha sonra buradaki alttaki trabzanlarının her birinin tepesine birer sık iğne örüyorum. Sık iğneleri bu köşeye kadar örelim. Burada köşeye geldiğimde ise hemen köşenin içine ilk önce 2 tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra yine 2 tane zincir çekiyorum köşelerde yaptığım gibi. Boşluğun içine gelip yine 2 tane sık iğnemi örüyorum. Ve buradaki trabzanın tepesine gelip sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Bu kenarın sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. Köşeye geldiğimde 2 tane sık iğnemi örüp 2 de zincirimi çekiyorum ve yanına ekleyeceğim motifimi alıyorum hemen. Bu motifin de köşesine
her iki motifin ön yüzü bana bakarken köşesine iki tane sık iğnemi örüp bir de buradaki trabzanın tepesine sık iğneyi örüyorum. Daha sonra iki motifi sırt sırta baktıracak şekilde döndürüp burada 1, 2, üçüncüyü buluyorum. 3 tane örmüştüm. Üçüncüyü buldum. İçinden ilmeğimi geçiriyorum. Yeniden buradaki trabzanların tepesine 3'er tane sık iğne örüyorum. Tığdan çıkıyorum. 1, 2, 3. Üç tane sık iğne örüp hemen burada sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Sonuna kadar bu şekilde birleşelim kenarın. Sonuna kadar aynı şekilde devam ettiğimizde burada iki tane, her bir motifin sonunda iki tane trabzanım kalacak. O vakit sadece iki tane sık iğne örüyorum. Karşılığı da burada onun ikidir kalan. 1, 2, onu bulup batıp içinden geçirdikten sonra köşeye geliyorum. Köşede iki tane sık iğne, bir zincir, tığdan çıktım. Burada ortada çekmiş olduğum iki zincirin içine batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekip köşenin diğer iki tane sık iğnesini örüyorum ve daha sonra trabzanların üstüne sık iğnelerimi örmeye devam edeceğim. Nasıl mı? Bu kenarı geçeceğim, bu kenarı da geçeceğim. Diğer sıradaki üçüncü motifi de onun üstüne ekleyeceğim. Aynı bunu bunun üstüne eklediğim gibi. Bu şekilde ilerleyerek geldim. Bakın, iki motif eklenmiş oldu. Köşeye iki tane sık iğnemi örüp iki zincirimi çekiyorum ve sıradaki motifi alıp her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifimin köşesine şöyle batıyorum ve iki tane sık iğnemi örüp üçüncüyü de trabzanın tepesine, sonra tersini döndürüyorduk. Ne yapıyoruz? Buradan 3'ü sayıp batıyoruz. İçinden çıkarttım. İşte bir altta yaptığımın aslında aynısını burada yapmaya devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Bunu şimdi buraya ekleyeceğiz. Sonra dönüp, çünkü 3 tane kolun eni budur, döneceğiz. Burayı da ördükten sonra alttaki 3 motifi eklemeye sıra gelecek. Üçüncü motifi de buraya ekledikten sonra aynen burayı döndüm, buraya geldim. Bakın, bunu bunun üstüne, bunu bunun üstüne ekleyip dolandım, geldim. Şimdi şuradaki geçişi size göstermek istiyorum, nasıl geçeceğim. Buradaki köşeye gelip diğer iki tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve şu iki kısmın oluşturduğu boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa geliyorum. İki tane sık iğnemi örüp yine trabzanların tepesine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Aslında aynı mantık. Birçok motifte yaptığımız geçişteki işlem. Şimdi burada da aynen devam edeceğim. Sonuna kadar aynı şekilde gelelim. Buraya geldim. İki zincirimi çektim. Üste ekleyeceğim motifi alıyorum. Motiflerin ön yüzleri bakın. Şu an böyle bana bakıyor. Hemen yeni motifin içine göstermiş olduğum üzere iki tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra trabzanın da tepesine bir tane sık iğnemi örüp döndürüyorum. Buradan sayıyorum 3'ü. 3'ü bulup ilmeğimi içinden geçirdikten sonra yeniden trabzanların tepesine 3 tane sık iğne.
çıkıyoruz. Sayıp hemen burası hep göstermiş olduğum gibi buraya kadar gelelim. Tam bu kısımdayım. Bu ortaya kadar geldim. Şimdi köşede yine her zamanki gibi 2 tane sık iğnemizi örüyoruz. Bir zincirimizi çekip tığdan çıkıyoruz. Burada şu ikisinin ortasında yapmış olduğum sık iğnenin içine batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum ve köşeye gelip sık iğnelerimi örmeye başlıyorum ta ki kenarın sonuna kadar. Kenarın sonuna geldiğimde sıradaki motifi alıyorum. Ön yüzleri bana bakarken yeni motifimin köşesinin içine başlıyorum sık iğnelerimi örmeye. Bu kısım artık anlaşılmıştır diye umut ediyorum. İlk olarak bu iki kenarı, yani bu yeni motifi şuraya kadar ekleyeceğim. Aynı yöntemle şuraya kadar gelelim. Bu kısımda da yine buradaki motifin köşesine kadar geldim. Köşesine 2 tane sık iğnemi ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum. Daha sonra şu 3 tane motifin kesiştiği tam olarak şu orta noktaya batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şimdi artık bu iki kenarı birleştirdik. 4. motifi eklediğimiz için sırada bu iki kenar var. Onun için de boşluğun içine 2 tane sık iğnemi örüyorum. Bir de trabzanın tepesine örüyorum. Tığdan çıkıp buradan yine 3'ü sayıyorum. 3.'den çıkartıyorum. Göstermiş olduğum yöntemle sonuna kadar ilerleyelim. Bu kenarda sona geldiğimde de yine bunun içine 2 tane sık iğnemi örüp bir zincirimi çektikten sonra bu ikisinin ortasına battığım sık iğneyi buluyorum, içinden geçiriyorum. Bir zincir, aynen bu kenarın sonuna kadar da sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Bu motifi de buraya aynı bunu 3'ünün ortasına eklediğim gibi ekleyeceğim ve böylelikle 6 çarpı 2 12 motifi 3 çarpı 2 6 motifi tamamlamış olacağız. 3 çarpı 2 6 adet motifi kol için birleştirmiş olduk. Beden için ise aynı şekilde yol alacağız. Bu defa 4 çarpı 5 motifi birleştireceğiz ama onun etrafını da tamamlayıp tek parça olarak arkaya hazırlayacağım. Bunu kol evine yerleştirip daha sonra da formu vereceğim için her iki tarafını açık bıraktım. Az önce demek istediğim şuydu. Bunu kol evine yerleştireceğim için bunu böyle normalde kapamadım. Açık bıraktım. Burası kol evine yerleşecek. Açık bıraktım. Arka parçayı 5 çarpı 4 20 adetle birleştirirken her tarafını kapatıp geliyorum. Ve hemen diğer ön kapakları birleştirme sırası geldiğinde tersini çeviriyorum. Şu kısım ortada kalacak olan kısım, şu iki ve bu iki tarafa da kapaklar gelecek. Şöyle ki ilk kapağımı sağ ve solu birbirinden ayrı birleştirme şekliyle birbirine ekliyorum. Çünkü üste eklemem ve bunu buraya oturtmam yönüne göre değiştiği için sağ elimi kullanıyorum. Sol tarafın kapağını birleştirirken bunu alıyorum. Bunu bunun üstüne. Bu ikisini birleştirdikten sonra geliyorum. Bunu alıyorum. Daha sonra bunu yanına alıyorum. 4 taneyi birleştirmiş oldum. Üstüne geliyorum. Bunu alıyorum. Bunu. Hop, tekrardan, yani 2-2-2 mantıkla ilerleyip üst 2 motifin açık kalmasını sağlıyorum ki onu birazdan buraya birlikte oturtacağız. Diğer tarafın motifini ise tam tersi ilerliyoruz. Elimizin yönüne göre o şekilde çünkü ilerlemesi gerekiyor. Buraya geldiğimizde ise artık dikey birleştirme yapıyoruz. Burada 2-2 yatay giderken burada da uzun. Bu defa da şurada üstteki motifte alıyorum. Altına bunu, altına bunu, altına bunu derken uzun bir parça örüyorum. Daha sonra yukarı çıkıp yanına bunu, onun altına bunu, bunu derken bu şekilde gelip
yan kapağı açık bırakıp buradan birleşmeye başlıyorum. Bu teknikte bu şekilde ilerlememiz gerekiyor elimize göre. Ben sağ böyle solu böyle yaparken sağ elimi kullandığım için sol elini kullananlar da benim bu yaptığımın tam tersini yapacaklar birleştirme yönüne göre. Öyleyse şimdi bunları yerlerine oturtalım. İlk olarak bu tarafı birleştireceğim. Daha sonra bu tarafı beraberce birleştireceğiz. Şimdi bunun için başlayacağım nokta, durduğum yer aslında şurasıydı ve ben buradan 1, 2, 3 motife kadar yandan birleştireceğim. Üstte de 3 motiflik 1, 2, bir de tepede kalan şu motifle, yani şöyle döndüreceğiz ya bunu. Kol evini bırakacağımız 3 motiflik alanımız olacak. Ben oraya kadar yana birleşerek geleceğim. Bu kısımda şu ortaya 2 tane sık iğnemi örüp bir zincir çekmiştim büyük parçada. Şimdi yan tarafla birleşirken büyük parçanın, arka parçanın alt köşesinden 2 zincirlik kısmın içinden tığımı batırıyorum ve buradaki ilmeğimi onun içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Boşluğun içine 2 tane sık iğnemi örüp üçüncüyü de trabzanın tepesine ördükten sonra tığdan çıkıyorum ve buradaki üçüncünün tepesine batıyorum. Yeniden bu aşağıya geldim. 1, 2 ve 3 tane ördüm. 1, 2, 3'ü saydım. İçinden ilmeğimi çıkardım. Karşılıklı aynı göstermiş olduğum tekniği şu iki motifin birleştiği orta yere kadar örmeye devam ediyorum. Yani şuradaki geçişi göstermek istiyorum size. Şurada 2 tane kaldı. Bakın o 2 taneyi de hemen birleştireceğim. 1, 2. 1, 2 battım. Şöyle ipim katına ayrılmasın. Köşeye geldim. 1, 2 zincirimi çektim. Pardon, 2 sık iğnemi ördüm. Bir zincirimi çektim. Ortaya bir sık iğnemi yaptıktan sonra tığımdan çıkıyorum. Burada ikisinin birleştiği yerin ortasına batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Buradaki köşenin 2 tane sık iğnesini örüp trabzanın da tepesine bir sık iğne ördükten sonra yine sayarak birleşmeye devam ediyorum. Kol altına kadar, yani 3 tane motifimi bu şekilde birleştireceğim. Yan kısımdaki geçişi de şöylece ne göstereyim size. Şuraya kadar birleşip geliyorum. Aşağıdan karşılıklı 3'er motifi birleştirdim. Kol evinin olduğu yere geldim. Şimdi şu kısmı 2 tane motifi hiçbir yerle birleşmeden dümdüz sık iğnelerle geçiş yaparak öreceğim. 2 kenarı ördükten sonra artık bu üstteki 2 tane motifi bu arkanın sağ kenarındaki ve önüme yatırdığımda tabii ki 2 motifiyle üstünü birleştirdiğimde kol formunu da, kol evini de oluşturmuş olacağım. Hırkanın da bir tarafı tamamlanmış olacak. Bunun için ne yapıyorum? Hemen köşeye 2 tane sık iğnemi örüp bir zincir çekip buradaki köşenin sık iğneli kısmına, pardon, zincirli kısmına batıyorum. İlmeğimi çıkartıp aynı mantıkla üst 2 motifi arka 2 motifle birleştirelim. Kenarların sonuna geldiğimde aynı sistemle
Birleşmeye devam ederken şimdi burada da sonlandıracağım. Bu köşenin diğer 2 tane sık iğnesini örelim. Bir zincir çekip çıkıyorum. Şurada ikisinin ortasındaki noktaya batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip burada ilk örmüş olduğum sık iğnenin tepesine kaydırma yöntemiyle gelip güzelce ipimi kilitledikten sonra keseceğim. Şimdi bu tarafı birleştirmiş olduk. Şöyle hemen geniş açıda kadrajda göstereyim. Bakınız, bu tarafı birleştirmiş olduk. Kol evim de hazır. Şimdi sırada diğer taraf var. Orada da bu defa üst iki kenardan, yani buradan birleşmeye başlıyoruz. Çünkü birleştirme yönümüz bu şekildeydi. Bu ikisini arka iki motifle birleştirdikten sonra bu benim omuz motifim olarak üstte kalıyor. Ve şurayı, bu motifin bu kenarını ve bunun bu kenarını örmeden geçip buradan gelip tutturacağım. Çünkü kol evini oluşturmam gerekiyor. Aşağı alt kısma kadar da birleşerek geliyorum. Arkadaki şu motiflerin ortasına batıp sol iki motifi solda bırakıyorum. Şu parçayı alıyorum. Buradaki ilmeğimi onun içinden geçirdikten sonra bir zincirimi çekip bildiğimiz artık birleştirme tekniğini kullanarak üst kenarları birbirine ekleyelim. Burada kol evini oluşturarak yine 3 tane motifi geçtim. Bu alttaki motifleri karşılıklı yine birleştirdim. Döndüm, geldim başladığım noktaya. Başladığım noktaya geldiğimde ise artık hırkamın etrafını öreceğim ilk olarak. Çünkü kolları yerine takmadan evvel hırka daha küçükken etrafını örmek biraz daha kolayıma geliyor açıkçası. Bunun için de şimdi buraya kadar ördüm. Şimdi buraya da gelip 2 tane sık iğnemi örüyorum. Normalde ne yapıyordum? 2 zincir çekip buradaki ilk ördüğüm sık iğnenin tepesine batarak kaydırarak üstüne geçiyordum. Ama bu defa burada ortada kalmak istiyorum. Trabzanla geçeceğim etrafını. Şimdi bunun için de burada bir zincirimi çekiyorum. 2 değil de bir zincir. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki ilk örmüş olduğum sık iğnenin içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Şu üçünü bir örerek ortada kalmış oldum böylelikle. Şurada minik bir, şu kısımda minik bir yükseliyorum. Etrafında döndürüp ilk yalancı ikili trabzanımı örmüş oldum. Onun hemen yanına gelip bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Daha sonra ise sırasıyla buradaki bütün sık iğnelerin tepesine, şurayı es geçmeyeyim, bütün sık iğnelerimin tepesine bir ikili trabzan örerek hırkanın etrafını örmeye başlıyorum. En az 2 ya da 3 sıra örmenizi tavsiye ederim. Bu arkası 5 motifli hırkalarda patı birazcık geniş örmek daha güzel oluyor. Bir üstte çıkışımızı da göstereceğim ama ilk olarak ensede nasıl bir toparlama yapıyorum size onu da göstermek isterim. Enseye kadar bu şekilde öreceğim, ancak şu orta kısmı da nasıl geçtiğimi de göstereyim. İki motifin kesiştiği noktaya geldiğimde oraya kadar zaten bütün sık iğnelerin üstüne ikili trabzanlarımı örmüştüm. Buraya geldiğimde ise önce şuradaki köşe boşluğuna bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra da buradaki köşe boşluğuna gelip bir ikili trabzanımı örüyorum ve sık iğnelerimin tepesine ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bunu şu ensedeki kısma gelene kadar, yani neresi oluyor orası? Şu kısım, şuraya gelene kadar örelim. Şuradaki geçişi birlikte görelim.
Ensede şu tam arkadaki ortada kalan motifin geçişi olan yere geldiğimizde ise şimdi tam olarak şuraya kadar trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örerek geldim. Buraya geldiğimde de şimdi ilk olarak şuraya batıyorum. Yani boşluktaki köşedeki sık iğnelerin tepesine bir kere çıkıp tığımda tutuyorum. Yeniden yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir kere çıkıp tığda tutuyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki şu köşe boşluğunu atlayıp kesiştikleri yerin ortasını bulup batıyorum. Bir kere tutup çıkıp tığımda tutuyorum. Ve buraya da gelip köşedeki sık iğnelerin tepesine batıp tığımda topladığım 6 ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra yanındaki sık iğnenin tepesine ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Diğer köşeye kadar, o köşede de aynı işlemi, toparlamayı yapacağız. Yani şuraya kadar örelim. Aynı şekilde burada da trabzanların üstüne kadar örüp geldim. Şimdi yine toplama yapacağım kısımdayım. Bir battım çıktım. Sık iğnelerin tepesine ikinciyi battım çıktım. Ortada kesiştikleri noktaya bir battım çıktım. Tekrardan buradaki sık iğnelerin tepesine batıyorum. Ve hepsini bir, yani gene bakın tığımda 6 tane ilmeğim oldu. Hepsini bir toplayıp şimdi artık başladığım noktaya kadar her bir sık iğnenin üstüne ikili trabzanımı öreceğim. Sonra bir üste çıkacağım. Buradaki artık ilk başladığım noktaya doğru geldiğimde yukarı çıkışı da nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan örerek yukarı çıkıp başlamıştık. Buranın köşenin diğer 2 tane ikili trabzanını örüyorum. Çünkü aynı, bakın diğer köşeyi de o şekilde geçtim. 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan. Lakin burada 2 zinciri çekip son sıram olsaydı 2 zincir çekip buraya batıp tamamlayacaktım, ama şimdi son sırada değilim ve bir üste çıkmak istiyorum. Bunun için de sadece bir zinciri çekip tığımın üstüne ipimi alıyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp içinden ilmeği çıkarttıktan sonra üçünü bir örüp ortada kalıyorum. Sonra bir zincir çekip minikçe yükselip ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Yanına da hemen bir ikinci trabzan. Köşedeki ilk, yani daha doğrusu son grubu ördüm. Dönüşte buranın ilk grubunu tamamlayacağım. Ve trabzanların tepesine batarak ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Başladığım yere kadar. Ense kısmına geldiğimde yapacağım hiç farklı bir işlem yok artık. İlk sırada sadece toparlama yaptım. Sonraki sıralarda toparlama olmayacak. Şöyle enseyi hemen yaklaştırıp göstermek istiyorum. Buraya geldiğimde hemen buraya batıp ikili trabzanımı ördükten sonra buraya da batıp ikili trabzanımı öreceğim. Daha sonra buraya batacağım. Yani burayı böylelikle düzgün bir şekilde geçeceğim. Bu kırmızıyla ördüğüm pat sıramı 4'te tamamlamayı planlıyorum. Bu şimdi benim ikinci sıram. Yani üstüne 3 sıra daha örüp 4 sıraya tamamlayıp geleyim. Kolları da bir yerine yerleştirelim. Hırkamın etrafını 4 sıra trabzan olarak geçtim, tamamladım. Daha sonra kollarını da bir tarafını kol evine yerleştirdim. Şimdi diğer kolu birlikte kol evine yerleştireceğiz. Bunun için de yine biliyorsunuz 3x2 olarak 6 tane motifimizi hazırlamıştık. Şimdi bunu kol evine nasıl yerleştirdiğimizi size göstermek istiyorum. Kol evine hemen önüme alıyorum. Hazırladığım parçayı da kol için alıyorum. Ve kol evini alt kısmını şu köşesinden, şu kol altından başlayacağım için tam olarak o kısmını önüme aldım. Şurası yani. Şöyle biraz yaklaşalım. Ve burada en son sık iğnelerimi örüp bir zincir çekmiştim.
buradaki kol evindeki tam orta yere batıyorum ve burada ilmeğimi arasından geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip köşenin içine 2 tane sık iğne, bir tane de trabzanın tepesine sık iğnemi örüp hemen burada şu kısımdan geliyorum. Bakın, birleşeceğim yer tam olarak şu kısım. Burada saydığım kısma batıyorum. Daha sonra karşılıklı bu kısmı buraya yerleştirebilmek için üç tane sık iğneyi buraya örüyorum. Karşıda saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. İçinden geçiriyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şu kısma kadar birleştireceğim. Buradaki geçişi göstereyim. Oraya doğru yaklaşırken yine burada benim 2 tane trabzanım kaldı. Üstünü örüyorum. Buradan 2 taneyi sayıp içinden geçiriyorum. Burada köşe boşluğuna geldim. 2 tane onun içine örüp bir zincir çektikten sonra bu boşluğun içine bir sık iğne örüp tığımdan çıkıyorum. Karşıda iki motifin tam ortasına batıp ilmeğimi arasından geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra yeniden buraya gelip 2 tane sık iğne, trabzanın tepesine bir tane, burayı sayıyorum, üçüncüyü buluyorum. Yine aynı şekilde başladığım noktaya kadar kol evine bu motifleri böylece yerleştireceğim. Şuraya kadar geleyim, finallemeyi de birlikte yapalım. Tam kol altına denk geldiğim yerde artık başladığım noktaya yaklaşıyorum. Şimdi son burada 2 tane trabzanım kalmıştı. Üstüne 2 sık iğne ördüm. Burada sayıp hemen üstüne battıktan sonra burada boşluğun içine geldim. 2 tane sık iğnemi örüp bir zincirimi çektim. Tam olarak şurada kalan açıklık da var. Şu açıklığı da kapatacağım. Ve bu ilmeği de içinden geçirdikten önce şöyle ilmeği buradan geçirelim. Daha sonra şuraya batıp ilmeği buradan alacağım. Daha rahat olacak böyle. Bir de zincir çektikten sonra buraya geliyorum. Köşeye diğer 2 sık iğnemi örüp trabzanın tepesine de bir tane zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3'ümü gene saydım. Artık motifteki şu yan açıklığı kapatarak kolun formunu vermiş olacağım. Kol ağzına kadar aynı göstermiş olduğum teknikle birleşmeye devam ediyorum. Burada da kol ağzına geldim şimdi. Hemen buradaki köşenin içine diğer 2 sık iğneyi örüp bir zincir çektikten sonra tığdan çıkıyorum. Buradaki zincirli alana batıp ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekip ilk sık iğnenin tepesine kaydırarak geliyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdükten sonra yalancı trabzanımı örüyorum. Tığın üstüne ipimi alıp burada artık her bir sık iğnenin üstüne ikili trabzan örerek kolun etrafını örmeye başlıyorum. Şuradaki kol ağzı gibi 4 sıra olarak öreceğim. Hiçbir farkı yok. Aynı hırkanın etrafını ördüğümüz gibi burada da aynı mantıkla devam edeceğim.
Şu geçişe kadar geleyim. Şurayı birlikte geçirelim. Ondan sonra zaten devamı hep aynı. Şuraya yaklaştım. Birlikte geçelim istedim. Sık iğnelerin üstüne birer tane örüyorum. Daha sonra boşluğa geldiğimde de bu köşe boşluklarına bir tane de buradaki zincirli köşe boşluğuna örüp geçiş yapıyorum. Hemen sık iğnenin tepesine. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz kolun patını. Daha ince ya da daha kalın. Siz nasıl arzu ederseniz. Hırkamızı tamamladım. Başta da söylediğim gibi 36'dan 42 bedene kadar uygun olacak bir hırka. Etrafını 2 sıra daha fazla örerek 44 bedene kadar bedenini büyütmemiz mümkün. Daha fazla büyük yapmak istiyorsak şayet kol altına birer tane motif yerleştirerek arkadaki ortadaki motifi çıkartabiliriz. Elini açtığımızda onlu motifle hırkanın bedenini çok daha rahatlıkla büyütebiliriz. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi ben böyle yatırdığımda hırkamın eninin kaç santim olduğunu hemen size ölçü olarak da vermek istiyorum. Böyle 63 santim desek, ortasını da şöyle hemen açıklığı da farkı kapatalım. 63 5 çıkardığımızda 58 60 desek 120 santim falan tam hırka açtığımızda hırkanın etrafı. Yani dediğim gibi bedeni çok rahatlıkla 42 bedene kadar uygun olacaktır. Hırkanın boy uzunluğuna da gelecek olursam şayet 62 santim, 61-62 santimde boy uzunluğu var. Bunu da belirtmek isterim. Toplamda zemin renginden 2 adet açtım. İkisini de kullandım. Kırmızıdan da 2 adet açtım. Bu kadarı arttı. Ara renklerden ise elimde kalan renkli ipleri kullandım. Ufak ufak. Orada size kaç adet kullandığımı söylemem mümkün değil ama hırkanın totalde ağırlığı 600 gram. Yani 580 gram civarı diyebilirim. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Her zamanki gibi sizlerden bir kalbinizi rica edeceğim şayet beğendinizse. Yorum ve beğenilerinizi de esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.